Şöyle bir düşünelim. Şu an içinde yaşadığımız gerçekliğin, yani dokunduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz her şeyin en temelinde, en özünde ne var? Bu, felsefenin binlerce yıldır sorduğu en büyük soru belki de. İşte bu dev sorunun peşinde 17. yüzyılda bir dahi çıktı ve bize evrenin gizli mimarisini, adeta onun planını sundu. Peki bu mimarinin sırları neydi? Gelin hep birlikte bu sırların peşine düşelim. Leibniz'den önce felsefe sahnesi, özellikle de büyük düşünür Descartes yüzünden bu soruyla tam ortadan ikiye ayrılmış durumdaydı. Bir tarafta bildiğimiz, yer kaplayan, ölçülebilen madde, diğer taraftaysa elle tutulamayan, mekanı olmayan, düşünen zihin. İyi ama birbirinden bu kadar farklı, geceyle gündüz gibi olan bu iki dünya birbiriyle nasıl iletişim kuruyordu? Felsefe, bu ayrımın yarattığı o derin boşlukta adeta bir cevap için çırpınıyordu. Ve işte tam bu kritik anda sahneye Gottfried Wilhelm Leibniz çıkıyor. Kendisi bir matematikçi, bir mantıkçı, bir diplomat ve tüm bu şapkalarının ötesinde derin bir metafizikçi. Leibniz, madde ve zihin ikilemini bir kenara atıp gerçekliğin dokusuna dair o kadar radikal, o kadar taze bir vizyon ortaya koydu ki felsefenin yönünü değiştirdi. Şimdi Leibniz'in çözmeye çalıştığı şeyin ne kadar büyük olduğunu anlamak için ondan önce gelen felsefi manzaraya bir göz atmamız lazım. Ve bu manzaranın mimarı da büyük ölçüde René Descartes'tı. Descartes, evreni birbirinden tamamen ayrı, asla birbirine karışmayacak iki temel yapı taşına, yani iki töze ayırmıştı. İşte bakın, bu keskin ayrım felsefe tarihinin en baş ağrıtan problemlerinden birini doğurdu. Eğer zihin dediğimiz şey uzayda yer kaplamayan bir düşünce ise ve beden dediğimiz şey de düşünemeyen bir madde ise, benim aklımdan geçen şu bardağı kaldır düşüncesi nasıl olup da etten kemikten kolumu harekete geçirebiliyor? Bu iki apayrı dünya hangi gizli köprüyle birbirine bağlanıyor? İşte bu soru, Leibniz'in dehasını ateşleyen o büyük kıvılcımdı. Descartes'in bu ikili dünyasına karşı Leibniz dedi ki, hayır, evren tek bir temel tözden oluşur. Ama durun, bu töz ne bildiğimiz anlamda maddeydi ne de sadece soyut bir zihin. Çok daha temel, çok daha gizemli bir şeydi. Leibniz, gerçekliğin bu bölünmez yapı taşına bir isim verdi, monad, ve bu kavram gerçekliğe bakışımızı temelden sarsacak bir kapı araladı. Peki tam olarak nedir bu monad? Leibniz'e göre monadlar evrenin asıl atomlarıdır. Ama sakın aklınıza fiziksel atomlar gelmesin. Bunlar daha çok ruhsal atomlar gibi. Bölünemezler, parçaları yoktur, bir başlangıçları ve sonları da yoktur. Her biri kendi içine kapalı bir evren olan dinamik bir güç, bir algı merkezi. Şimdi sıkı durun çünkü bu özellikler hem akıl almaz hem de bir o kadar büyüleyici. Diyor ki monadların pencereleri yoktur. Yani birbirlerini doğrudan etkileyemezler, her biri kendi kozasında yaşar. Ama aynı anda her biri bütün bir evreni kendi eşsiz bakış açısından yansıtan canlı bir ayna gibidir. Bir dakika, bu nasıl olabilir? Hem kendi içine kapalı olup hem de bütün evreni nasıl yansıtabilirsin? İşte Leibniz felsefesinin kalbine, her şeyi bir arada tutan o kilit taşına geldik. Eğer her bir monad kapalı bir evrense ve aralarında sıfır etkileşim varsa, biz nasıl oluyor da bu kadar düzenli, bu kadar tutarlı, sanki her şey birbiriyle etkileşim içindeymiş gibi bir dünya tecrübe ediyoruz? Leibniz'in bu devasa paradoksa verdiği cevap gerçekten dehasının ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Leibniz bu inanılmaz sorunu açıklamak için harika bir benzetme kullanır. Bir anlığına birbirinden tamamen habersiz ama her zaman her saniye mükemmel bir şekilde aynı zamanı gösteren iki duvar saati hayal edin. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Cevap basit. Birbirlerini etkiledikleri için değil, usta bir saatçi tarafından en başta mükemmel bir şekilde senkronize edildikleri için. Ve bu saat analojisi aslında her şeyi açıklıyor. Ruhum bir şeye karar verdiğinde bedenim de ona uygun eylemi yapıyor. Ama bu biri diğerini etkilediği için değil. En büyük saatçi olan Tanrı en başta bütün monadları, yani bütün ruhları ve bedenleri kusursuz bir senfoni çalacak şekilde programladığı için. İşte Leibniz bu muhteşem tasarıma o meşhur ismi veriyor. Önceden kurulmuş uyum. Bu muazzam uyum fikri, Leibniz'i felsefesinin en çok bilinen ve belki de en çok tartışılan sonucuna götürüyor ve karşımıza o can alıcı soruyu çıkarıyor. Eğer Tanrı sonsuz iyi ve bilge ise neden dünyada bu kadar çok acı, kötülük ve kusur var? Neden daha iyi bir dünya yaratmadı? Leibniz'in cevabı, kendi mantık sisteminin temel taşı olan bir ilkeye dayanıyor, yeter neden ilkesi.
Bu ilke der ki, var olan her şeyin var olması için yeterli bir sebep olmak zorundadır. Hiçbir şey öylesine, tesadüfen var olamaz. İşin ilginç yanı, Leibniz'e göre bu kural Tanrı'nın seçimi için bile geçerlidir. Şöyle hayal edelim. Tanrı'nın zihninde sonsuz sayıda mümkün dünya projesi vardı. Belki bazılarında hiç kötülük yoktu. Evet, ama onlar aynı zamanda çok daha basit, çok daha az çeşitli, sıkıcı dünyalardı. Leibniz'e göre Tanrı, yeter neden ilkesi gereği bir seçim yapmak zorundaydı. Ve o, mümkün olan en fazla zenginliği ve çeşitliliği en basit yasalarla bir araya getiren, yani en uyumlu olan dünyayı seçti. Ve işte o sarsıcı sonuç, bizim dünyamız içindeki tüm acılara ve kusurlara rağmen var olabilecek tüm dünyaların en iyisidir. Çünkü o, en büyük potansiyeli ve çeşitliliği en uyumlu şekilde bir araya getiren tek tasarımdır. Bu, Leibniz'in o meşhur iyimserliğinin duygusal bir tercih değil, mantıksal bir zorunluluk olduğunun kanıtıdır. Leibniz'in kurduğu bu devasa düşünce sistemi sadece yaşadığı çağ değil, kendisinden sonraki yüzyılları da derinden etkiledi. Onun mirası felsefenin çok ama çok ötesine uzanıyor. Düşünsenize, bu adam sadece felsefenin en derin meseleleriyle uğraşmıyor, aynı zamanda Isaac Newton'dan tamamen habersiz, kendi başına modern bilimin dili olan kalkülüsü icat ediyor. Bu akıl almaz bir zeka. Monodoloji gibi eserleriyle de felsefenin rotasını sonsuza dek değiştiriyor. Ama bana sorarsanız Leibniz'in en modern ve en derin mirası gelişim fikridir. Onun monadları duran varlıklar değil, içlerindeki bir dinamizmle sürekli daha iyiye, daha yetkin algılara doğru ilerliyorlar. Kendi meşhur sözüyle her monad geçmişle dolu ve geleceğe gebedir. Bu fikir, evrenin ve tarihin sürekli bir ilerleme içinde olduğu düşüncesinin felsefedeki en güçlü tohumlarından biri. Sonuç olarak Leibniz'in bize çizdiği resim şu: her birinin kendi eşsiz perspektifinden evreni yansıttığı, sonsuz sayıda bireysel ruhun oluşturduğu muhteşem bir senfoni. Peki, bu felsefi gözlüğü alıp günümüz dünyasına bakarsak ne görürüz? Kendi parçalanmış, çoğu zaman uyumsuz ve gürültülü görünen dünyamızda tüm bu farklı bakış açılarının ardında yatan o gizli uyumu, o bütünlüğü aramak. Belki de Leibniz'in bize bıraktığı en büyük ve en değerli miras budur.